Bugün yerli ve milli uçak süreçlerine bizden daha önce başlamış iki ülkenin hikayesini anlatacağız. Hindistan'ın Tejas'ını ve Pakistan'ın JF-17 uçağını konuşacağız. Bu iki uçaktan bahsederken bizim de yerli ve milli imkanlarla oluşturmaya çalıştığımız Kaan'dan da bahsedeceğiz. Dost kardeş ülke Pakistan'dan Kaan'ın geliştirilmesine yönelik önemli açıklamalar gelmişti. Kaan'ın üretim sürecindeki işbirliklerinin kazanımları fazla olacak. Bu durum ittifak halindeki ülkelerle bizi daha da yakınlaştıracak elbette. Kaan sürecinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın da elinin değmesi, halihazırda Bakü'de Ermenistan tarafından sürekli rahatsız edildiği bir dönemde bölgedeki gücünü artıracak. Neticede Ermenistan-Azerbaycan savaşında Türk SİHA'ları sonuç belirledi. Bu iki ülke kardeş ülkeyle müttefik ve dost olmak hem Türkiye için hem de Azerbaycan ve Pakistan için önemli. Pakistan'ın arasının iyi olmadığı Afganistan ve Hindistan açısından da stratejik öneminin belirlenmesinde faydalar sunacak. Savaş uçakları konusunda Hindistan'ın 40 yıllık bir hayali vardı. Tejas büyük bir gelişme kaydettiğini söyleyemeyiz. Ancak Pakistan JF-17 ile Hindistan'ın yaptığı hataları yapmayıp kendi bütçesine göre iyi kötü bir uçağı hangarına koymayı başardı. Peki nasıl oldu bu süreçler? Hazırsanız başlayalım. Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'dan oldukça kritik bir açıklama gelmişti. 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın geliştirilmesi konusunda Türkiye ile askeri işbirliğinde ikili bağların geliştirilmesi konusunda sarsılmaz bir kararlılığı dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin ve Rusya gibi ülkelerin bu projede ortaklığı engellemek için yaptıkları girişimlerin karşısında olacaklarını açıkladı. Türkiye'de Pakistan'la aramızda köklü değerler olduğu vurgusunu yaptı. Projenin ortak geliştirilmesi konusunda Türkiye ile askeri işbirliği noktalarında kararlı olduklarını vurguladı. Azerbaycan'la anlaşma imzalandı. Pakistan da bu projeye destek olacak. Dost ve kardeş ülkelerle el birliğiyle zor olanlar kolaylaşacak. Aslında bu mümkün biliyorsunuz. Eurofighter Typhoon da çok uluslu bir uçak. Bazen bazı şeyler tek başına olur ama ciddi zaman ve maddi kayıplara neden olabiliyor. Typhoon'da da gövde ayrı ülkede, motor ayrı ülkede üretiliyor. Tüm parçalar birleşiyor ve çok uluslu bir savaş uçağı oluşuyor. Tüm parçalar eş zamanlı üretildiği için de zaman kaybı olmuyor, maliyetler düşüyor. Çünkü motor için ayrı fabrika kurmanız gerekli. Gövde için ayrı fabrika ve üretim hatları. Bu nedenle üretim iş akış şemasındaki süresi ve maliyeti kısılmış oluyor. Pakistan Kaan süreciyle işte bu nedenlerle yakından ilgileniyor. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki bu işbirlikleri sadece Kaan'la da sınırlı değil. SİHA'lar, tanklar, askeri ittifaklarla harika bir sürece evrilebilir. Ki bunun örneğini yaşadık geçtiğimiz aylarda. Azerbaycan'la Türkiye arasında bir tatbikat yapılmıştı. Kardeş yumruğu, başta İran olmak üzere iki ülke farklı strateji olan ülkelere ağır mesajlar verdi. Askeri ittifakları dost ülkelerle geliştirmek, savunma sanayi alanında kendini zirveye ulaştırmaya çalışan Türkiye'yi harika bir noktaya ulaştıracak. Çünkü çok kutuplu bir dünya düzeni geliyor. İttifaklar bu nedenle çok önemli. Türk dostu devletlerle bir arada olmak için atılan bu adımlar geleceğin dünyasının altyapı çalışmaları da diyebiliriz. Çünkü NATO gibi oluşumların ne kadar yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu birlik ancak İslam dünyası ve Türk dostu devletlerle oluşturulunca ayakları yere sağlam basan bir oluşum olacak. Hint ordusuna bakalım. Ne kadar güçlüymüş önce onu anlayalım. Hint ordusunun 2 milyonu aşkın personeli var. 6500'e yakın tankı bulunuyor. Hava filosunda toplam 2080 uçağı var. Bunların 332 tanesi İHA. Oldukça iyi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hava kuvvetlerine çok önem veriyorlar. Bu noktada tam Tejas'a gelelim. 40 yıllık rüyası olduğundan bahsettik. Hindistan bu uçağı yapmayı adeta takıntı haline getirdi ama yol ve yöntemi gerçeklikten uzakta. Başarı için kat edilen yolda adım adım gidilecekken Hindistan önüne sunulan yol haritalarını bile hiçe sayıp direkt hangarına uçağı yapıp koymak istedi. İşte hatalar zinciri de tam burada başladı. Karmakarışık bir süreç Tejas savaş uçağı. Bu süreci mümkün olduğu kadar özetlemeye çalışacağım ama Kaan'a giden yolda Eurofighter Typhoon uçağı istemedeki ısrarımız, F-16'lar konusunda müzakerelerin nedenli önemli olduğunu Hindistan'ın savaş uçağı programını dinleyince iyice anlayacaksınız. Hindistan kendi savaş uçağı programını yapmak için 1980 yılında harekete geçti.
seçti. O da yerli uçağının filosunda olan MiG-21'lerin yerini almasını istiyordu. Delta kanatta hafif bir savaş uçağı olacaktı. 1989 yılında ilk adımı attı. Ancak program ilerledi. Hatta Fransız Dassault ile anlaşma yapıldı. 30 kişilik Dassault'un tasarımcı mühendisi Hindistan'ın savaş uçağı programı için çalıştı ve bir yol haritası çıkardı. Dassault dediğimiz şirket de Fransız ve Rafale savaş uçağını üreten firma. Hindistan bu uçağı 2000'lerde seri üretime geçirmek istiyordu. Dassault'un raporuyla tek motorlu, delta kanatlı, kuyruğunda yatay stabilizasyon bulunmayan bir uçak tasarladılar. Buraya kadar her şey tamam. Ancak bunun ilerisi vardı, motor. Aslında Hintliler buraya kadar gelip tıkanmadı. Dassault gibi bir şirketin sunduğu bilgi ve belgelere rağmen ikna olmadılar. Dassault'un önerileri sunduğu yol haritası Hint hükümetinin bildiğini okumasına engel olmadı. Tejas adı verilen projede motor olarak Amerikan General Electric'in ürettiği F-404 motorlarına karar verildi. 1993 yılında Hindistan hükümeti ve Hindistan Havacılık Şirketi arasında Faz 1 anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre 2 adet prototip üretilecekti ancak çalışmalar devam ederken 1990'ların sonunda uçak motorunda ciddi bir kriz ortaya çıktı. Hindistan'ın nükleer güçle ilgilenmesi Amerika'nın kısa sürede Hindistan'ı ambargo listesine almasına neden oldu. İşte bu da uçağın artık motorsuz olacağı anlamına geliyordu. Bin bir zorlukla ilerleyen proje artık tamamen durmuştu. Uzun süren pazarlıklar sonucunda Amerika ile tekrar anlaşıldı. Tejas 4 Ocak 2001 tarihinde ilk test uçuşuna başladı. Tejas'ta yapılan en büyük hata yavaş yavaş olgunlaştırılarak hazırlanmamasıydı. Bu tip büyük projelerde olgunlaşma adımları önemlidir. Kanun süreci için de bu geçerli çünkü Kızıl Elma'nın motorunun geliştirilmesi sürecindeki tecrübe Kaan projesine aktarılacak. Hindistan uçağın geliştirilmesi sürecinde ara ihtiyaçlarını sağdan soldan aldı ama genel olarak bunlara odaklanmadı. Ana hedefe doğru hızla gitmek istiyordu. Dassault gibi bir şirketin yol haritasına dahi uymadı. Daha fazla zaman ve para kaybetti. Zaman kavramı çok önemli çünkü Hindistan uçağı o kadar geç çıkardı ki uçak yeniydi ama zamanın ihtiyaçlarına uymadığı için çıktığı gibi demode kalmıştı. Burada da yine Kaan sürecinden bahsedeceğiz. Kızıl Elma insansız savaş uçağını biliyorsunuz. Selçuk Bayraktar bu konuda bir açıklama yapmıştı. Biz bu uçağı yaparken rakiplerimiz insansız savaş uçağı projesi üzerine çalışıyor demişti. O nedenle Kızıl Elma ne derece önemli olduğunu aslında buradan anlıyoruz. Çünkü Kaan'ı bir şekilde bitirmek için çalışıyoruz ama uçak hangardan çıktığında belki de F-16'ların insansız versiyonu havada olacak. İşte onun için eş zamanlı Türkiye'nin insanlı ve insansız projeler üzerinde canla başla çalışması gerekiyor. Zamanı yakalamak da ancak böyle mümkün. Hindistan'da Tejas'ın testleri sürerken 2007 yılında ilk defa uçak ses hızını aştı ve süpersonik hıza sahip bir uçak haline geldi bu çetrefilli yolda. 2001'deki ilk uçuştan tam 14 yıl sonra Hindistan Hava Kuvvetleri envanterine girmeye başladı ve filosunu oluşturdu. Tejas'ın ilk üretilen modellerinde Hindistan yine çağı yakalamak için ara ihtiyaçları karşılamadığından ağır üretilmişti. Çünkü artık daha hafif ve esnek malzeme olan kompozit teknolojiler ilerliyordu. Hemen yenisini yapmak için harekete geçti ve gövde ağırlığı 1 ton azaltıldı. Bu detay oldukça önemli. Bir savaş uçağında faydalı yük taşıma kapasitesi, menzilinin artması ve havada daha fazla silah taşıması özelliklerini bir anda değiştiriyor. Ayrıca Hindistan gelişen teknoloji dünyasında da aviyonik sistemler üzerinde adımlar attı. Tabii Hindistan son derece dış dünyadan izole şekilde kendi bildiğini yapmak için hedefine yürüdüğünden bu gelişmelerden de habersiz kaldı. O nedenle uçağın ikinci modelinde bu sistemler üzerinde kendini geliştirmek zorunda kaldı. Tamamen cam kokpit kullanıldı MK2 modelinde. Hindistan Hava Kuvvetleri hem aviyonik sistemi geliştirdi hem de yeni motor talebinde bulundu. F-414 daha büyük ve hava aralıkları daha geniş bir motordu. Bunu kullandı. Geçtiğimiz aylarda da Tejas 1A hafif taarruz uçağının Hindistan Hava Kuvvetleri'nin ilk teslimatı başladı. Hindistan'ın çıkış noktası Mirage 2000'di. Bu da Fransız Dassault tarafından üretilen bir uçak. Hindistan bu uçak serisinin yerine kendi milli uçağını koymak istiyordu. Hindistan'ın uçak gemileri var. Tıpkı bizim TCG Anadolu gibi pisli gemiler. Hint Deniz Kuvvetleri de bu uçağı istedi ve Hindistan donanmasında uçak gemisine tam 10 yıl sonra indi. Tejas MK1A'nın özelliklerine biraz yakından bakalım. Tejas kanat ve gövde altında toplamda 3,5 ton ağırlık mühimmat ve yakıt tankı taşıyor. Maksimum kalkış ağırlığı ise 13.500 kilogram. Hızı maksimum 1.8 Mach, 2205 km hızla uçabiliyor. Menzili ise 850 km. Tejas gördüğünüz gibi ilk çıkış noktasından hazır olana kadar çok yıllar aldı. Çok para harcandı bu projeye. Ara ihtiyaçlar Fransa ve Rusya'dan karşılandı ancak sürekli kendi kısır döngüsünde döndü Hindistan. Tejas'ta önümüzdeki yıllarda Hindistan'ın geliştirdiği yerli
yerli ve milli mühimmatlar kullanılacak. Proje iyi bir mühendislik ve havacılık altyapısı üzerinde ilerlemediği için çok uzun sürdü. Bu nedenle de şu anda da aynı anda birçok projeyi sürdürmemiz, birinde edinilen tecrübelerin ötekine aktarılması çok büyük önem arz ediyor. Yani yola sadece bir savaş uçağı yapmakla çıkamıyorsunuz. Aradaki adımlar sizi mükemmele ulaştırmak için doğru bilgi birikimi ve tecrübe altyapısı oluşturuyor. Pakistan ve Hindistan'ın savaş uçakları kısmen benziyor. Ama Pakistan'ın yerli ve milli uçağını üretmedeki süreci çok daha sağlam temeller üzerine oturmuş. Bunu birazdan detaylandıracağız. JF-17 gerçekten kendi içinde değerlendirdiğimizde başarılı bir uçak. Mükemmel bir savaş uçağı olmasa da modern havacılık tarihine baktığımızda bunun güzel örneklerinden biri. Pakistan savaş uçakları alsa bile JF-17'yi filosunda tutabileceği başarılı bir savaş uçağı projesi. Pakistan milli uçağını oluşturmak için yola çıktı. Bunu tek başına yapamayacağını anladı ve daha yolun başında ne zaman ne para kaybetmeden Çin'le ortak oldu. JF-17 Thunder'dan önce ellerinde eski Mirage'lar vardı. Ancak biliyorsunuz Hindistan ve Pakistan arasındaki sürekli anlaşmazlık hali filosunu yenileme ihtiyacı hissettirdi. Bunun üzerine Pakistan modern bir filo kurmak için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 istedi ancak o dönem Amerika ile Hindistan'ın arasının iyi olması nedeniyle red cevabı aldı. Bunun üzerine yönünü Çin'e çevirdi. Çin'le Pakistan 1998 yılında ortak savaş uçağı üretmeye karar verdi. 99 yılında bu program başladı. JF-17'ler işte tam böyle ortaya çıktı. Tek motorlu son derece ekonomik bir savaş uçağı, altında ve kanatlarında 8 adet silah istasyonu bulunuyor. Bakım maliyetleri de normal bir savaş uçağına göre oldukça düşük. Bu açıdan da son derece akıllı adım attıklarını görüyoruz. Çin ürettiği bu uçaklara FC-1 adını verdi. Pakistan'da üretilenler ise JF-17 Thunder ismiyle üretildi. Uçak 2003 yılında hazır hale geldi ve 2008 yılında Pakistan Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi. Şu anda Pakistan'ın elinde 138 tane JF-17 bulunuyor. Uçaklar Myanmar, Nijerya ve Irak'ta da kullanılıyor. Teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. İki versiyonu var JF-17'lerin. A, B. A versiyonu tek kişilik, B versiyonu ise 2 kişilik 14,5 metre boyunda. Kanat açıklığı 9,4 metre. Boş ağırlığı 7.965 kilo. Üzerinde mühimmatlarla maksimum kalkış ağırlığı 13.500 kiloya kadar çıkıyor. JF-17'lerde doğu ile batı silahları kullanılabiliyor ancak Pakistan üretimi rahatlar en önemli silahları. 300 kilometrelik menzile sahip ve nükleer savaş başlığı kullanılabiliyor. Türkiye ile Pakistan arasında savunma işbirliği gelişmeleri bu alanda beklentileri artırıyor. Ayrıca son dönemde derinleşmeye de başladı. Pakistan'ın Kaan Savaş Uçağı projesini kendi filosuna katmak istemesi iddialı bir ortaklık olacak. Çünkü uçak endüstrisiyle Kaan hem farklı bir seçenek oluşturuyor hem de ekonomik ve stratejik olarak bağları daha da güçlendirecek. Pakistan Hava Kuvvetleri'nde 50 adet JF-17A Blok 1, 64 adet JF-17A Blok 2, 28 adet JF-17B Blok 2 modelleri var. JF-17'ler Çin'le ortak üretildi ancak Pakistan bu uçakları üretirken maliyetinin düşük olmasını ön planda tuttu. Tek motorlu bir uçak, kabiliyetleri, teknolojisi ve aviyonik sistemi bakımından Kaan'ın Pakistan Hava Kuvvetleri'ne girmesiyle potansiyelini artırmasını sağlayacak. Bu iki projeyi karşılaştırdığımızda ortak çıkış noktası millileştirme. Ancak Pakistan Hindistan'a göre daha mantıklı bir iş yaptı. Hatta Çin'le beraber yürüttüğü bu projede ihracat başarısı gösterdi. Hindistan'ın Tejas'ı sadece istek üzerine oluşturulmuş bir proje. Ancak istemek yetmez. Kendi gerçeğine uygun hareket etmek de gerekiyor. Bir çözüm değil, bazen birden fazla çözüm için adım atılması gerekiyordu. Yoksa sonuç daha doğmadan demode olan bir proje için modernizasyon masrafı, artan maliyetler ve hayal kırıklığı. Pakistan'ın Çin'le yola çıkması, onun tecrübelerinden faydalanması kendisi için kısa yol oluşturdu. Çin'de zaten İsrail'in Keyfir programı vardı ve devam etmedi. Bu projeyi onlardan satın aldı. Hatta bu nedenle Amerika ile İsrail'in arası bozuldu ve İsrail Amerika'nın ambargosuna maruz kaldı. Böylece maliyeti düşük, bakım masrafı az bir uçak ortaya çıkmış oldu. Bu uçak savaş uçağı olarak mükemmel olmasa da Pakistan'ın eğitim, gösteri, keşif, devriye görevleri uçağı seviyesinde mükemmel sınıfında bir uçak. Zaten Kaan hazır olduğunda filosunu Kaan'la oluşturmak istiyor. Böylece bir alt boşluğunu kendi yerli ve milli imkanıyla doldurmuş olacak. Hindistan sentez bir uçak yerine her şeyi boyasına kadar kendi yapmak istemesi kendisine uzun bir fatura çıkardı. Fransız Dassault raporunda bu projenin bu şekilde yürütülemeyeceğini, maliyetlerin çok yükseleceğini, zamanın yetmeyeceğini en başından uyardı. Ama Hint yetkililer bu raporu görmezden geldi, bildiğini okumayı tercih etti. Elbette güzel, hangi ülke istemez tekerleğine kadar kendi uçağının yerli ve milli olmasını, ama bunun için
kendi altyapısı yok. Her şeyi yapamazsın. İşte bu nedenden dolayı bu gerçeği görmeden yola çıkınca da zamanla yarışamayan, bugünün dünya koşullarına yetmeyen, maliyetleri sürekli katlanan bir uçak meydana geldi. Sonraları yetkililerin aklı başına yavaş yavaş geldi ve ilk olarak yerli motor fikrinden vazgeçtiler ama yine de aradaki zamanı kapayamadıkları için çok uzamış bir program ortaya çıktı. Yani siyasi iradenin ısrarlı olması, destek vermesi yetmiyor. Üretim kısmında da sorunların aşılması lazım. Hindistan ne yaptı etti? Uçurdu yerli ve milli uçağını. Sonuç, havada maksimum 59 dakika duran, indiği gibi 20 saatlik bakım görmesi gereken bir uçak. Kısaca yaptığı, yıktığına değmedi. İşte bu milli uçak projelerindeki tecrübeler Türkiye'nin süreçlerine odaklanmasının ne derece önemli olduğunu gösteriyor. Hindistan gibi sonuca odaklanmak süreçleri başarısız yönetmeye neden olur ve bizi bu alanda rakiplerimizle eş zamanlı hareket ettirmiş olmaz. Biz Kaan'ı yaparken Kızıl Elma'yı da aynı anda yapmak zorundayız. Birini bitirip diğerini başlamaya süre yok. Çünkü rakipler durmuyor, onlar da insansız versiyonu için çalışıyor. Aradaki ihtiyaçları dışarıdan karşılamak için Almanya'nın, Amerika'nın kapısını çalmak zorundayız. Yoksa elde vasat bir projeyle ortada kalırız. Bu ara hedefteki her adım, ana hedefin netleşmesine, güzelleşmesine, eksiklerinin giderilmesine hizmet ediyor. O bilgi, altyapı, tecrübeyi alıp ötekine uygulamak gerekiyor. Aynı hedef için yola çıkıp dar bir bakış açısıyla bu süreçleri yönetmenin sonuçlarını işte bu hikayelerdeki örnekler gösteriyor. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.